Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ender İnci. Ender hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam rinoplastiye çok uğraştığınızı biliyoruz. Rinoplasti hastalarını değerlendirirken bu hastalara hep aynı tip burunlar mı yapıyorsunuz yoksa farklı şekillerde tercih ediyor musunuz? Evet, şimdi rinoplasti yani hepimizin bildiği gibi aslında çok özel bir cerrahi, bir psikocerrahi de aynı zamanda. Çünkü estetik ameliyatını vücudunun herhangi bir yerine yapmıyorsunuz, yüzünün ortasına yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hem hastanın her gün aynada kendini görmesi hem de herkesin her gün görüp yorum yaptığı bir ameliyat. Dolayısıyla yüzler önemli. Herkese aynı burnu yapmamak lazım. Çünkü çok çeşitli yüz var. Yuvarlak yüz var, oval, kare var. Geniş yüz var, ince uzun yüz var. Dolayısıyla herkese aynı büyüklükte, aynı açılarda burun yapmak güzel durmayabilir. Ben kendi pratiğimde herkesin yüzünün büyüklüğüne, oranlarına göre burnun büyüklüğünü ve açılarını ayarlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla farklı burunlar yapmaya çalışıyorum. Hocam bir de burun ameliyatı olan kişiler beğenmeyip tekrar yaptırmak istiyorlar. Buna tabii biz revizyon ya da sekonder rinoplasti diyoruz. Bu tip hastalar sık geliyor mu? Bu tip hastalarla karşılaşıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Kıkırdak kullanıyor musunuz? Kıkırdakta neyi tercih ediyorsunuz? Kulak mı, kaburga mı yoksa banka kıkırdaklarını mı tercih ediyorsunuz? Bu konuda biraz bilgilendirir misiniz? Yani son zamanlarda tabii güncel bir konu olduğu için rinoplasti özellikle görsel, dijital dünya, sosyal medya akımlarıyla beraber Evet. bu ameliyatların sayısı çok arttı ve Evet. ameliyatı yapan hekim sayısı da çok arttı. Dolayısıyla revizyonlar da arttı gibi geliyor. Bana gelen revizyon sayısı da arttı. Yaptığım 10 ameliyattan en az 2-3 tanesi neredeyse revizyon gibi. Revizyon ameliyatlarında tabii hastanın ihtiyacına göre karar veriyorum. Nereden ne alacağıma. Küçük minor revizyonlarda burun sırtında ufak bir çökme var. Bir ufak asimetri varsa hastanın burun içinden bulduğum kıkırdaklarla muhakkak bunları onarmaya tercih ediyorum. Ama büyük majör onarımlar gerekiyorsa, bir çatı, yeniden bir konstrüksiyon yapmam gerekiyorsa öncelikle kulak arkasından kıkırdakla yapabilir miyim diye bakıyorum. Yeterli olmayacağını görürsem de muhakkak kaburga. Bunların hepsini hastayla ameliyat öncesi uzun bir şekilde konuşup anlatıyorum. Ameliyata girince ameliyat sırasındaki pozisyona göre de nereden kıkırdak alacağıma karar veriyorum. Aslında önceden tespit etmek bazen mümkün olmayabiliyor. Olmuyor. Yani hastayla bütün opsiyonları konuşuyorum. Tabii ben açıkçası biraz bu konuda konservatif davranmaya çalışıyorum ve mümkün olduğu kadar burun içinde bulduğum kıkırdaklarla revizyonu tamamlamaya çalışıyorum. Peki dolgu tercih ediyor musunuz bazı hastalar için? Çok ufak tefek defeklerde hasta eğer ikinci müdahaleyi kabul etmiyorsa bunları dolguyla tamir etmeye ya da gidermeye çalışıyoruz. Evet hocam. Peki hocam burun ameliyatından sonra tampon kullanıyor musunuz? Bu tip hastalarda atel kullanıyor musunuz? Atel olarak alçı mı kullanıyorsunuz yoksa termoplasti dediğimiz böyle Termal, evet. neler Tabii ki kullanıyorsunuz? şöyle tampon kullanıyoruz ama artık tamponlarımız çok şık silikon tamponlar, içlerinde delikleri olan tamponlar. Hasta ameliyattan sonra o tamponların içinden de rahat nefes alabiliyor. Evet. Eski tamponlara göre çok daha konforlu tamponlar. Bazen de tamponu kesip sadece bir plaka şeklinde çok ince bir şekilde tamponu koyuyorum. Görsellerde de vardı size verdiğim. Evet. Tampon koymadan yapılan ameliyatlar da var ama bence biz bir inşaat yapıyoruz. Bu inşaatı yeniden şekillendiriyoruz, direkler yapıyoruz. Bu direklerin sağlam bir dönem yerinde kalması için, özellikle ortadaki septumun daha düz olması için tampon konulması taraftarıyım. Burun sırtına da termal splint kullanıyorum. Çok daha şık. Burnu şekillendirdikten sonra verdiğimiz şeklin bozulmaması ya da altında bir ödem, kan birikmemesi için üzerine düzgün bir şekilde bir termal splintle ameliyata son veriyoruz. Peki hocam özellikle herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Açık mı tercih ediyorsunuz, kapalı mı tercih ediyorsunuz? Çok güncel, spekülatif bir konu. Evet. Yani kongrelerde de biz 24 saat bunu tartışıyoruz. Açık mı, kapalı mı? Açıkçası ben rinoplastiğe kapalı teknik başladım. 25-26 sene önce. 7 sene falan kapalı teknik yaptım. Daha sonra bir vesileyle açık tekniğe geçtim ve açık tekniğin
avantajlarını gördükten sonra giderek açık teknik oranım arttı ve şu an neredeyse %90-95 oranında açık teknik yapıyorum. İki tekniğin de kendine göre avantaj dezavantajları var ama bir oranlama yaptığımız zaman açık tekniğin avantajları kapalı teknikten bence de çok daha fazla. Özellikle tip plastiği yapacağımız vakalarda açık teknikte cildi kaldırıp alttaki çatıyı çıplak gözle 3 boyutlu çok rahat görüp manipülasyon kabiliyetimiz fazla olduğu için açık tekniği tercih ediyorum. Ama minör bir şey yapılacak, burun sırtında, orta çatıda ya da kemik kısmında bir şey yapacaksam, tiple ilgili çok fazla bir değişiklik yapmayacaksam o zaman kapalı tekniği kullanıyorum. Bu konuda şu şeyi, yani kapalı teknik çok güzel burun yapan bir sürü de arkadaşımız var. Evet. Açıkçası biraz el alışkanlığı vesaire de önemli. Yani hangisini kendinize en güvende hangi teknikte hissediyorsanız onunla devam etmek lazım diye düşünüyorum. Fonksiyonel anlamda. Çünkü kulak burun boğazcıda olduğunuz için siz yani nefes almaya çok daha fazla özeniyorsunuzdur. Evet. Bu anlamda neler yapıyorsun? Valla nefes çok önemli. Evet. Ya hatta bu konuyla KBV'ciler olarak biraz övünüyorum da, açıkça övünüyoruz da. Çünkü bizim asistanlığımızın 1. ayından itibaren bu nefes ameliyatları başlıyor ve hayatımız bununla geçiyor. Evet. Nefes dediğimiz zaman ortadaki deviyasyon, kemik eğrilikleri, kıkırdak eğrilikleri ve kenardaki burun etleri. Ameliyatımın ilk yarım saati 40 dakikası kesinlikle ve kesinlikle bunları düzeltmekle geçiyor. Ya benim ameliyatlarım toplamda 2 saat sürer. İnanın yaklaşık yarım saat 40 dakikasını minimum sadece o pasajı istediğim hale getirmek için uğraşıyorum. Arkadaki kretleri unutmamaya çalışıyoruz arkada. Çünkü genellikle benim girdiğim revizyonlarda şunu görüyorum. Ön taraflar düzgün ama arkada eğrilikler devam ediyor. Evet. Onları çok düzgün bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Burun etleri çok önemli. Alt burun eti dediğimiz o şişmiş burun etlerini maksimum düzeyde çatılarını da kırıp laterale alıp maksimum düzeyde radyofrekans dediğimiz bir yöntemle küçültmeye çalışıyoruz. Hastanın bana birkaç sene sonra nefes alamıyorum şikayetiyle gelmemesi çok önemli. Ve yıllardır da böyle bir revizyon hastamız yok yani. Yaptığımız revizyonların bir kısmı da zaten şu kanatlardaki aşırı rezeksiyona bağlı kıkırdakların aşırı çıkarılmasına bağlı çökmeler. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Ya fonksiyonel açıdan da sıkıntı yaratabiliyor tabii ki. Hasta beğenmiyorum dedi. Ne yapıyorsunuz bu tip durumlarda? Çünkü bu işin aslında adı ilk başlarken konuşmanızda psikoz dediniz bakın. Evet, psikocerrahi. Psikocerrahi dediniz, evet. Şimdi bu başta zaten hastayla aslında bir yarım saat, 1 saat konuşuyorum. Konuşurken de psikolojisini analiz etmeye çalışıyorum. Aile hayatı, sosyal hayatı, iş hayatı birçok şeyi sorup öğrenmeye çalışıyorum ki bir problem var mı? Baştan bunu görmeye çalışıyoruz. Bizim body dysmorphic sendrom dediğimiz bir sendrom var. Oran literatür bilgisi bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum ama 10 kişiden 3 kişinin ya da 2 kişinin body dysmorphic olduğunu düşünürseniz bu ameliyatı yapmadan önce hastanın psikolojisini iyi bir tahlil etmek lazım. Yaptığınız burun size göre güzel, hastaya göre güzel değilse orada bir sıkıntı var. Hastanın psikolojisinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu hastalarda mümkün olduğu kadar hastaya hani ikinci bir cerrahiye kendim istediği revizyonu düzeltmeyi uygunsa, bana da uygun gelirse yapmaya çalışırım. Ama genellikle bu tarz hastalarda tabii çok psikolojik sorunu olan hastalar oluyor. Onları psikiyatriste veya psikolojiye yönlendirmeye çalışıyorum. Açıkçası. Kabul etmediğiniz hasta oluyor mu bu anlamda? Kabul etmediğiniz hasta oluyor mu? Kabul etmediğim hastalar var. Ya bu oluyor tabii ki yani. Hatta bizi böyle bir tehdit eden hastalar da oluyor. Niye yapmıyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Ben size yaptırmak istiyorum ama siz yapmıyorsunuz. Tabii. Bu tarz hastalar oluyor. Ama belli psikolojik sorunlar olan hastalar. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ender İnci'ydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.